Herkese selamlar dostlarım. Herkese iyi haftalar. Güzel bir hafta olsun. Bugün haftanın ilk günü. Genelde ben videolarımı pazar günü paylaşıyorum. Ama tatildeydim. Aslında videom hazırdı. Ama pazartesi akşamı paylaşmak istedim. Geç döndüm. Daha sağlıklı olur diye düşündüm. Umarım siz de iyisinizdir. Bu arada ben bu videoları hazırlıyorum. Ama özellikle bu eski fotoğraflar beni alıp uzaklara götürüyor. Birileri yaşadı, güldü, ağladı. Sıkıntılar çekti, mutlu oldu. Ya istediklerini yaptı ya da istediklerini yapamadı. Ve bu dünyadan göçüp gitti. Diğer milyarlarca insanı tanımadığımız gibi bizim de hikayemizi tanıyıp tek tek bilmeyecekler belki. Ama böyle videolar yaparak bireysel olmasa bile kişileri tek tek tanımasak bile topluluk olarak en azından teknoloji sayesinde dünyanın her bir yerinde insanların hayatlarına dokunuyoruz. Yani diyeceğim şu ki insanların yaşadıklarını öğreniyoruz. Sıkıntılarını, acılarını, yaşamış olduğu güzel günlerini, hayatlarını. Teknolojinin güzel yanlarından biri de bu. Bilgiye erişmek ve öğrenmek. Konuya değinecek olursak eğer Karapapak Türkleri. Vermiş olduğunuz oylarla siz belirlediniz bu haftanın konusunu. Teşekkür ederim verdiğiniz oylar için, ilginize de çok sağ olasınız. Tarih boyunca göçler, savaşlar ve kültürel etkileşimlerle şekillenen bir Türk halkıdır Karapapaklar. Kimi zaman Terekeme Türkleri olarak da anılan Karapapaklar, Kafkasya'nın zengin etnik mozaiğinde önemli bir yere sahiptir. Peki kimdir bu Karapapaklar? Nereden gelirler? Nerede yaşamışlardır? Ve bugün hangi bölgelerde varlıklarını sürdürmektelerdir? İşte Karapapak Türklerinin tarihi yolculuğu bu videoda. Haydi beraber bu yolculuğa çıkalım. Karapapak kelimesi Türkçe'de kara, siyah anlamına gelir. Ve papak, kalpak başlık kelimelerinden oluşur. Yani Karapapak, siyah başlık ya da siyah kalpak anlamına gelir. Bu ad, halkın geleneksel olarak giydiği siyah renkli başlıklardan gelmektedir. Kafkasya'da olur genelde biliyoruz. Bu isim etnik bir köken belirtmekten ziyade görünüş ve giyim üzerinden tanımlanmıştır. Zamanla bu isim bir etnik topluluğu tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. Karapapaklar çoğu zaman Terekeme adıyla anılırlar. Terekeme, Arapça Tarakime, Türkmenler kelimesinden bozulmuş şeklidir ve özellikle Şii Karapapakları tanımlamak için kullanılmıştır. Karapapak Türkleri köken itibariyle Oğuz Türkleri ile Kıpçak unsurlarının karışımından oluşan bir topluluktur. Çoğunlukla 16. yüzyıldan itibaren Kafkasya'ya yerleşmişlerdir. Safevi döneminde Azerbaycan ve çevresine yerleşen Karapapaklar Osmanlı-Rus savaşları sonrasında Anadolu'ya göç etmeye başlamışlardır. Bu süreçte önemli tarih süreçleri şu şekilde ilerlemiştir. Safevi dönemi dostlarım biliyoruz. Karapapaklar İran'daki Safevi Devleti döneminde Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'a yerleştiler. Osmanlı-Rus savaşları 19. yüzyılda 1828 ve 1829'da ve 1877-1878'de Osmanlı-Rus savaşlarının sonucunda Karapapakların önemli bir kısmı Osmanlı topraklarına göç etti. Bu göçlerle birlikte Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır gibi bölgelere yerleştiler. Rusya ve Sovyetler döneminde ise bir kısmı Sovyetler Birliği sınırları içinde kaldı ve Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde yaşamaya devam ettiler. Türkiye'deki Karapapaklar, Ardahan, özellikle Göle ve Posov çevresi, Kars, özellikle Digor ve Susuz, Iğdır, Erzurum, Narman, Oltu, Ağrı, Ankara, Eskişehir, Amasya, Tokat, Sivas gibi iç bölgelerde de zamanla göç etmişlerdir. Azerbaycan'da ise Karapapaklar özellikle Kazah, Tovuz, Şemkir, Gedebey ve Gence çevresinde yaşamaktadır. Gürcistan'da ise Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinde yaşayan Karapapaklar vardır. Bu bölge Azeri Türklerinin de yoğun olarak yaşadığı bölgelerdir. İran ve Rusya'da ise İran'ın kuzeybatısında ve Rusya'nın Kafkasya bölgesinde Karapapak kökenli topluluklara rastlanabilir, oralarda yaşamaktalardır. Karapapakların toplam nüfusu kesin olarak bilinmemekle birlikte çeşitli kaynaklara göre dostlarım şöyledir.
Türkiye'de yaklaşık 150 bin 200 bin kişi oldukları tahmin edilmektedir. Can Azerbaycan'da ise sayıları 100 bin ile 150 bin civarındadır. Gürcistan, İran ve Rusya'da yaşayanlarla birlikte toplam nüfuslarının 400 bin 500 bin olduğu tahmin edilmektedir. Bu arada Gürcistan'a, İran'a ve Rusya'da yaşayan tüm Türk halklarına selam olsun. Özellikle Güney Azerbaycan'da ve Can Azerbaycan'a selam olsun. Bu rakamlar tahminidir çünkü Karapapaklar resmi nüfus sayımlarına göre genellikle Azerbaycan Türkü, Türkmen, Kafkas Türkü gibi farklı milletlerle kayda geçmiştir. Karapapaklar dostlarım Azerbaycan Türkçesine çok yakın bir ağızla konuşurlar. Dilleri özellikle Doğu Anadolu'daki Azerbaycan Türklerinin ağzına benzemektedirler. Türkiye'deki Karapapaklar genellikle Türkiye Türkçesine geçmiştir ancak yaşlı kuşak hala Azeri Türkçesine ve Azeri Türkçesi şivesi ağzında konuşurlar. Bazı bölgelerde dillerinde Ermeni, Gürcü ve Kürtçeden alınmış kelimeler de mevcuttur. Gürcistan'daki Karapapaklar ise eğitim dili olarak Gürcüce kullanmak zorunda kalmışlardır. Karapapakların büyük çoğunluğu Sünni Hanefi mezhebine mensuptur. Ancak tarihsel süreçte bazı kolları Şii Caferi mezhebine de yönelmiştir. Şii olanlar genellikle Terekeme adıyla da anılmıştır. Geleneksel Türk İslam inançlarıyla harmanlaşmış bir kültürleri vardır hepsinin. Örneğin Nevruz, Hıdrellez, Aşure, kız isteme, düğün gibi gelenekleri Türk kültürüne paralel şekilde yaşatırlar. Karapapak kültürü dostlarım, tipik Kafkas Türk kültürlerinin izlerini taşır. Geleneksel kıyafetlerinde siyah kalpak, işlemeli yelek, şalvar gibi unsurlar öne çıkar. Halk müziği ve halk oyunları oldukça zengindir. Karapapak oyunları Kafkas danslarının etkisiyle coşkulu ve hızlıdır. Halk müziği ise genellikle aşk, yiğitlik, göç ve tabiat temalıdır. Karapapaklara ait resmi olarak tanınan bir devlet veya bağımsızlık hareketi olmadığı için resmi bir bayrakları da yoktur. Ancak bazı dernek ve diaspora grupları Karapapak kimliğini temsil eden siyah zeminli, kurt başlı, kalpak sembolleri kullanmaktadır. Bu semboller genellikle Oğuz Türk kimliğini taşır. Ama ben internetten bu görmüş olduğunuz resimdeki 2 tane bayrağı, 3 tane bayrağı bulabildim. Ek bilgi olarak dostlarım, Karapapak dernekleri Türkiye ve Azerbaycan'da faaliyet göstermektedir. Karapapak, Terekeme dernekleri bulunmaktadır. Ünlü Karapapaklar, bazı edebiyatçılar, siyasetçiler ve akademisyenler Karapapak kökenlidir. Örneğin Aşık Şenlik gibi. Sözlü tarihine bakacak olursak aşık edebiyatı ve destan kültürü Karapapaklar arasında çok yaygındır. Videoyu toparlayacak olursak dostlarım, Karapapak Türkleri sonuç olarak Kafkasya'nın tarihi mozaiğinde köklü ve önemli bir yer tutan halktır. Göçler, savaşlar ve siyasal sınırlar içinde kimliklerini korumaya çalışan bu insanlar, bugün hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da hem Gürcistan gibi ülkelerde varlıklarını sürdürmektedirler. Onlar hem bir halkın kültürel hafızasına hem de Kafkasya'nın zenginliğini temsil eden yaşayan bir mirastır. Karapapaklar Türk dünyasının unutulmaması gereken bir parçasıdır. Her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi ben Çağrı, barış ve insanlık adına güzel şeyler yapılan ve güzel şeyler görebileceğimiz güzel bir dünyada gözlerimizi açmak dileğiyle. Daha güzel bir dünyada, daha mutluluk dolu bir dünyada, daha sevgi dolu bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.